Merhabalar herkese, yeni bir video içeriğiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ise Hyundai Ioniq 5 ile Tesla Model Y SR 2025 kıyaslaması olacak. Neden böyle bir içerik üretiyoruz? Önce ondan bahsedeyim isterseniz. Biz araba alma dönemimizde B planı olarak baktığımız arabalardan birisi Ioniq 5'ti. Ve biliyoruz ki videonun altına gelen yorumlardan da görüyoruz ki sizin de aklınızda bu iki araba arasında kıyaslama içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Ve bu yüzden de sizlere yardımcı olabilmesini umduğumuz bir içerik üretmeyi planlıyoruz. Bugün yanımda arkadaşlarımdan sağ olsun beni kırmayıp araç sahibi Ömer var. Merhabalar, benim de ismim Ömer. Yaklaşık Ufuk'la 5 yıldır arkadaşız. Bunun 4 yılı beraber iş arkadaşlığı olarak geçti. Yak 1 yıldır Ioniq 5 kullanıcısıyım. Bugün Ufuk'un merak ettiği soruları cevaplandırmaya geldim. Aynen öyle ve Ioniq 5'i alırken de biraz kafasına girenlerden de biri bendim. Sen girdin hatta. Değil mi? Ben girdim. Sen girdin. Bakayım acaba bunu yaparak bir suçluluk mu duymam lazım yoksa iyi mi yapmışım? Bugün biraz anlayacağız sohbet Artık değerlendireceğiz bugün. Şimdi genel tasarım hatlarıyla başlayalım. Biraz Ioniq 5'i inceleyelim, sonra kıyaslayarak gideriz. Şöyle bir şey var Ioniq 5'lerde. Bu kasanın üstüne güncellenmiş bir kasa geldi. Güncellenmiş gelen kasanın üstüne ise değişmiş donanım paketi içerikleri geldi. Sürekli distribütör firma bazı özellikleri çıkartıp bazı özellikleri ekleyerek aracı %10'luk ÖTV diliminde tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de şu an incelediğimiz araçla showroom'daki araç arasında fark var ama genel olarak size bir fikir verecektir. Bunun haricinde de showroom'da da fırsat bulursam gidip en son versiyonu size aktarmayı planlıyorum. İsterseniz önce aracın dış tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi LED kübik bir tasarım var. Retro, fütüristik bir tasarım. Ioniq 5 de bizi karşılıyor. Tasarımı benim oldukça hoşuma giden bir araba. Özellikle arka farı ve ön farı bana böyle çok tarz bir araba hissiyatı uyandırıyor. Yan taraftan baktığımızda ise araba hatchback imajıyla bizi karşılıyor ama aslında bu C-SUV bir araba. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki C-SUV deyince biraz bu arabayı küçümsemiş gibi oluyoruz. Çünkü bence boyutları gayet D segment bir araçla kıyaslanabilecek düzeyde. Bunun da en büyük etkisi elektrikli araba olmasından geliyor. Yeni güncellenmiş kasada burada bir gündüz farı bizi karşılıyor. Onun haricinde bizi bu arabada LED kübik farlar karşılıyor. Bazı donanım paketinde %40'lık donanım paketinde ise burada projeksiyon far denilen bir sistem bizi karşılıyor. Yeni kasada yine burada bir havalandırma ızgarası yer alıyor farklı olarak bataryayı havalandırma amacıyla ve soğutma amacıyla. 235-55 R19'luk bir lastik bu arabada bizi karşılıyor. Şu an satılmakta olan versiyonunda da standart lastik boyutu ve standart jant boyutu %10'luk vergi dilimindeki versiyonunda bulunuyor. Bunu seçemiyorsunuz. Her an tabii ki bu değerler değişebilir, satış içerikleri değişebilir. Web sitesini güncel takip etmek ve showroom'dan bilgi almak en temiz bilgi kaynağı olacaktır. Elektrikli arabalarda aerodinamik çok önemli olduğu için genellikle kapı kilitleri böyle gömülü şekilde yer alıyor ve kilidi açtığınız zaman da otomatik olarak böyle açılabiliyor. Gördüğünüz gibi kapanan ayna yine Tesla'da da olduğu gibi bizi karşılıyor. Yan taraftan C-SUV hatchback misali ama gayet geniş bir araba bizi karşılıyor. Şarj soketi Ioniq 5'te sağ arka tarafta yer alırken buradan aracın şarj yüzdesini anlayabileceğimiz ışıklar yer alıyor ve şarj ederken de bu ışıkların rengi değişiyor. Şuradan close'da diyebiliyorsun. Close dediğimizde de otomatik olarak kapanıyor. Arka tarafa geçtiğimiz zamansa burada bir havalanma akışı sağlayacak bir spoilerımız var. Gördüğünüz gibi. Bu da oldukça şık duruyor. Bunun spoilerımızın olayı da aracın sürtünme katsayısını düşürüp yola tutunumunu arttırmak. Sürtünme katsayısı demişken Ioniq 5'te 0,28'lik bir sürtünme katsayısı bizi karşılarken Tesla Model Y SR'da 0,22'lik bir sürtünme katsayısı bizi karşılıyor. Bu da ne demek? Sürtünme katsayısının daha düşük olması demek. Rüzgara karşı daha az kuvvet uygulaması gerektiğini söylüyor bize ve bu sayede de daha verimli olarak araç yol alıyor. Şarjımız daha uzun gidiyor, menzilimiz daha yüksek oluyor. Yani kıyasladığımızda aerodinamik olarak Tesla'nın daha başarılı olduğunu burada görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman iki arabada da arka cam sileceği yok ama bazı modellerde arka cam sileceği var Ioniq 5'te. Son gelen versiyonlarda arka cam sileceği olabilir. Bir versiyonda vardı çünkü şu an var mı emin değilim, bunu net olarak size aktaracağım. İsterseniz şimdi iki aracın da bagaj kapasitesine birlikte göz atalım. Şimdi bu tarafta öncelikle Ioniq 5 ile başlayalım isterseniz. Yaklaşık 520 litrelik bir bagaj kapasitesi bizi karşılıyor. Ve burada gördüğünüz gibi parnizotumuz şöyle
kaydırmalı otomatik. Bıraktığım zaman geriye gidiyor. Ve burada yükleme eşiği gayet güzel. Aynı zamanda burada bu kapağı kaldırdığımız zaman aşağıda da bir bölme daha bizi karşılıyor. Şöyle görebileceğiniz üzere. Daha sonra zaten Tesla'yı önceki videoda incelemiştik ama tekrar bakmak gerekirse 850 litrelik bir bagaj hacmi de burada Tesla'da bizi karşılıyor. Özellikle bagajı toplamadık ki ne kadar çok şeyi rastgele koyduğumuzu ve hala bayağı bir yerimiz olduğunu görmenizi istedik. Evet, şimdi Ömer arabayı aldığı zaman arabadan çıkan şarj kablosunu da size göstereyim isterseniz. Böyle bir AC kablo çıkıyor. Ucuz standart AC giriş arabamız için. Şöyle devamında bir adaptörü var. Bu da aynı şekilde çıkıyor, tek parça. Kendileri de bu adaptöre gidip şöyle bir aparat satın alıyorlar ki şehir hattına, bildiğimiz ev tipi elektrik prizine bağlayabilmek için. Yaklaşık sanırım yine 2 kW'lık bir değer alıyorsunuz. 30-35 saat içinde de fulleniyor. 30-35 saat içinde de fullleniyor. Normalde bu Ioniq 5'lerin en güzel özelliklerden birisi V12 denilen bir özellik. V12 de nedir? Şudur. Şimdi arabamızın bataryası var. Aslında bir powerbank gibi bunu düşünebiliriz. Bu arabadan kendi elektronik cihazlarımızı besleyebilmemiz. Yani ben fırınımı getirip arabaya fişe takarak arabanın gücünden fırınımı çalıştırabilmem. Normalde bu Ioniq 5'lerde var ancak %10'luk dilime girmesi için sanırım yeni versiyonlarda bu yok. Ayrıca bu araçta da yok ama üst donanım olan Progressive versiyonunda V12 bulunuyor. Şunu söyleyebilirim, normalde bunun için bir aparat lazım, aslında bahsettiğimiz şey o. Ancak forumlarda ben biraz inceleme yaptığım zaman V12 özelliği yok denmesine rağmen araçta aslında var ama o aparat yok sanırım. Tabii bununla ilgili bilgisi olanlar da videonun altına yorum olarak yazarsa merak eden ben ve diğer arkadaşlar bu bilgiye erişebiliriz. Yorumu yukarı sabitlerim ben. İki tarafın bagajını da kıyasladık. Şimdi isterseniz ön bagaja Frank'a geçelim. Şimdi ise ön bagaj, yani Frank dediğimiz arka bagaj trunk, ön bagaj Frank diye geçiyor. Frank'lara bakacağız. Ön kaportayı açtığımız zaman Ioniq 5'te yine bize amortisörlü bir kaporta karşılıyor. Buraya geldiğimiz zaman EV yazan bir kapağımız daha var. Bunu açtığımız zaman ön frankımıza erişiyoruz. Ön frankımızın boyutu da böyle arkadaşlar. Bunu Model Y ile kıyaslayacak olursak Model Y'de ise biraz daha geniş bir bagaj hacmi, ön bagaj hacmi bizi karşılıyor. Ioniq 5'te 57 litrelik yaklaşık bir ön bagaj hacmi bulunuyor. Hazır ön kaputu açmışken birazcık da bakım süreleri hakkında sohbet etmek istiyorum. Çünkü benim en çok canımı sıkan noktalardan birisi Ioniq 5 için buydu araştırdığımda. Bakım olarak Ioniq 5'ler 15.000 kilometre ya da 1 yıllık bir bakım süresi bizi bekliyor. Oysa bunların elektrikli araba olduğunu düşünürsek bence 15.000 kilometre oldukça düşük bir rakam. Ben burada biraz ticari kaygı görüyorum açıkça. Aynı rakamlar Kia'da da vardı. Bildiğiniz gibi Hyundai ile Kia aynı platformu paylaşıyor ve birbirlerinin hissesine sahip şirketler, firmalar. Kia gelen tepkiler sonucunda 15.000 kilometreyi 30.000 kilometre 2 yıla çıkarmışken Hyundai'de hala aynı politika devam ediyor. Bu eleştireceğim en sert noktalardan birisi olabilir. İsterseniz şimdi arabanın arka diz mesafesi ve tavan yüksekliği hakkında biraz sohbet edelim. Boyun kaçtı Ömer? 1.82-1.83. 1.82-1.83 boya sahip. İsterseniz önce diz mesafesine bakalım. Tabii şoför koltuğu rahat oturma için biraz çekili. Şöyle 20 santim yaklaşık bir diz mesafesi burada bizi karşılarken tavan yüksekliği olarak ise yaklaşık 8 santim bizi karşılıyor. Bence gayet yeterli, gayet de rahat duruyor. Kendi kişisel yorumumu yapmam gerekirse. Aracın arka tarafında yoruma devam edersek koltuklarda şöyle bir özellik var. Burada bir şeyimiz var. Bu sayede de koltuğu ne kadar dik yapacağınızı belirleyebiliyorsunuz veya tamamen yatırabiliyorsunuz. Model Y'de ise bu elektronik olarak yapılabiliyordu. Arkadaki ekrandan koltuğu yatırabiliyordunuz veya tam yatırmak için bagajdan düğmeyle yatırabiliyordunuz. Onun haricinde burada çok farklı bir özellik var. Koltuğu isterseniz öne alabiliyorsunuz ve böylece bagaj hacmini genişletebiliyorsunuz veya şu an gördüğünüz gibi kilitledim veya en geriye aldığım zaman da böyle oluyor. Biraz önce bagajı çekerken koltuk en geri vaziyetteydi. Bunu da belirtmem lazım size. Onun haricinde araçta klima menfezlerinin B sütununda yer aldığını görüyoruz. Bu da oldukça güzel duruyor bana sorarsanız.
Şimdi can sıkıcı noktalardan birine yine değinmek istiyorum. Biraz sonra ön tarafa geçince detaylı anlatacağım ama şurada gördüğünüz orta konsol Ioniq 5'lerin bazı versiyonlarında hareket edebiliyor. Bu da o versiyonlardan birisi. Yani bunu öne arkaya hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu öne çektiğiniz zaman şöyle oturma mesafesini göstereyim. Biraz dar olsa da yine güzel bir oturma mesafesi bizi karşılıyor. Ancak yeni versiyonlarda hareketli ön konsol kaldırılmış. Bence gereksiz bir hamle olmuş. Bu konsolun hareketli olması ya da olmamasının nasıl bir maliyeti olduğunu bilmiyorum ama bence bu aracın kendine has özelliklerinden biriydi ve bence etkileyici özelliklerinden bir tanesiydi. Kaldırılması bence çok can sıkıcı olmuş. Devam edersek şöyle bir arka göz bizi karşılıyor. Burada hareketli konsolda 2 adet eski tip USB yer alıyor. Yeni versiyonlarda ise bunu USB-C'ye çevirmişler. O bilgiyi de vermem lazım. Burada da eşya koyabileceğiniz bir göz yer alıyor. Şöyle diz mesafesini tekrar göstereyim size. Ayrıca burada kapıda hoparlörler yer alıyor. Bu araçta ambiyans aydınlatma gördüğünüz gibi yer alıyor ki çok da güzel bir ambiyans aydınlatma var. Ancak yeni versiyonlarda %10'luk dilimdeki yeni versiyonlarda ambiyans aydınlatma çıkartılmış. Bu da benim eleştireceğim noktalardan bir tanesi. Kapı kulbu şu şekilde ve gayet güzel bana sorarsanız. Ve pratik. Burada hafif bir boğumlu bölmemiz var ve genel bir gözümüz var. Burada cam açma tuşumuz yer alıyor. Camımız maksimum bu kadar açılıyor. Şimdi bu versiyonda bildiğim kadarıyla cam tek tuşla açılmıyor. Ancak bunu yeni versiyonlarda düzelttiler diye biliyorum. Onun haricinde şurada ön kısımdakiler için emniyet kemeri yüksekliği ayarlayabileceğiniz bir kısım var. Bu da sizin önceki videoda çok dikkat ettiğiniz bir noktaydı ama arka tarafta ise yükseklik ayarlanabilen bir nokta yok. Şöyle bir ön kol dayama 2 bardaklı bizi karşılıyor. Buradan arka tarafa erişim yok. İçerinin beyaz renkle gayet ferah durduğunu da söylemem lazım. Şimdi farklı bir olaydan bahsetmek istiyorum. YouTube'da araba incelemeden önce biraz video izleyeyim, kendimi bilgilendireyim diye bakarken bir sorunla karşılaştım. Hangi versiyonda bilmiyorum ancak kemeri böyle arkada bağlandığı zaman kemeri çözüyor bir arkadaşımız ve kemer kendini fırlatıyor. Fırlattıktan sonra böyle duruyor ve araba hareket ettiği zaman o versiyonda şöyle bir trim sesi yapıyor. Tabii biraz önce biz de böyle bir sorunla karşılaşmadık. Gördüğünüz gibi arkası korumalı taraf geldi. Yani bu o kişiye has mıydı yoksa yeni versiyonlardaki bir kronik problem mi bilmiyorum. Ancak böyle bir trim sesi ortaya çıkarabiliyor. O yüzden bu bilgiyi de vereyim dedim. Ioniq 5'te Tesla Model Y'de gördüğümüz gibi çift cam olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ne demek? Ses izolasyonunu daha iyi yaparak size daha konforlu ve sessiz bir sürüş sağlanması. Şu tarafa geçtiğimizde ise buradan gördüğünüz gibi Tesla'daki gibi otomatik olarak öne arkaya diklik ayarı veya bel desteği ayarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Az önce size dediğim gibi kol dayamayı gördüğünüz gibi ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca bunu en öndeyken bile bayağı geniş bir aralık bizi karşılıyor. Bu özellikle arabayı sol tarafta duvara yakın park ettiğinizde yolcu tarafından dışarı çıkmanız için çok güzel, pratik bir avantaj size sağlıyor. Onun haricinde önde 2 adet bardaklık var. Arka tarafında eski tip USB'ler var. Burada çok geniş bir göz var. Şimdi şöyle bir detaya değinmem lazım. Tabii burayı böyle kaldırabiliyorsunuz. Ancak bu kasanın tasarımı. Yeni kasada bu tamamen değişti. Daha doğrusu tamamen demeyelim ama şöyle bir tasarım yer aldı. Buraya kablosuz şarj ünitesi eklendi. Bardaklıklar yine burada. Ve arkadaki USB'ler USB-C olarak güncellendi. O tasarımla ilgili de görüntüleri ekleyeceğim zaten. Konsol bu şekilde değişmiş durumda. Burada konsolun üstünde koltuk ısıtma, kamera gibi ayarları yapabileceğimiz butonlar var. Aynı zamanda burada bir alanımız yine var. Buraya çanta, küçük tablet, bilgisayar koyabileceğimiz şekilde. %40'lık dilimdeki versiyonda yine konsol hareket edebiliyor ama %10'luk dilimdeki versiyonda bu konsol sabit duruyor. Onun haricinde devam ettiğimiz zaman klima menfezleri böyle bir hatla bizi karşılıyor. 2 adet ekranımız var. Bu ekranlardan birisi
şoför bilgilendirme ekranı iken sağ taraftaki ekran ise navigasyon ve diğer klasik yaptığımız işlemleri yapabildiğimiz ekran. Bu arabanın en büyük avantajlarından birisi ise aşağıda bizi mekanik tuşların karşılaması. Tesla'da tamamen elektronik bir sistem bizi karşılarken bu arabada kontrollerimizi yapabileceğimiz mekanik tuşlar yer alıyor ve altında da gördüğünüz gibi bir ekran yer alıyor. Dokunmatik bir ekran. Buradaki butonlara değinelim isterseniz. Bu arabanın Tesla'ya göre birçok kişi için avantajı olabilecek konu bu fiziksel butonlar. Burada gördüğünüz gibi dörtlü butonumuz var. Tesla'da yukarıda yer alıyordu. Ayrıca buradan arabayı çalıştırdığımız start stop butonumuz, sesi açıp kapadığımız, daha doğrusu sesin ayarını ayarladığımız bir çevirmeli butonumuz, harita, navigasyon, medya, atamalı tuşumuzun yer aldığı yıldız, buradan tuner, ileri geri yapabileceğimiz, radyo ayarı yapabileceğimiz kısım, buradan bu araba için arka kamerayı açabileceğimiz butonumuz, buradan da park sensörünü açıp kapatabileceğimiz butonumuz yer alıyor. Ayrıca şöyle güzel bir nokta var. Bu aşağıdaki alanda dokunmatik ve yine kullanabiliyoruz. Sol ve sağda birbirinden bağımsız çift yönlü klimamız var. Isıtma, soğutma, otomatik yön, fan hızı, ön cam, arka cam rezistans gibi özelliklerimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda ekrandan da birçok özelliği ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu tabii ki Tesla'ya göre birçok kişi için avantaj ama birçok kişi de minimalizmi seven kişiler de bu tuşları gereksiz görüyor. Bana sorarsanız buna artı ya da eksi diyemem ama daha kullanışlı, buranın daha kullanışlı olduğunu araç sürerken söyleyebiliriz. En azından dikkat dağılmaması açısından ve en azından belli bir kitlenin, nedir bu kitle? Teknolojiyle arası iyi olmayan veya belli bir yaş üstündeki kitle için çok daha pratik Hyundai'nin olacağını söyleyebiliriz. Bunu da geçtikten sonra yine farklı olarak şu konuya değinebiliriz. Direksiyonun sağ tarafında vites geçişlerini yaptığımız bir kol var. Burada da D, N, R ve P alabiliyoruz. Tesla'da bu yine ekran üstünden veya tepedeki acil durum vites butonu üstünden yapılıyor. Bu da eleştirilen noktalardan birisi. Direksiyon tasarımına geçersek bunda 2 kollu bir direksiyon bizi karşılıyor. Lakin yeni versiyonlarda 3 kollu bir direksiyon var. Burada aslında normalde aydınlatma var ama bu versiyonda yok. Bu aydınlatma da Morse alfabesiyle Hyundai yazıyor. Onun haricinde burada moddur, cruise'dur, ses açma kapamadır gibi butonlarımız var. Sağ tarafa geçtiğimizde ise yine kullanabileceğimiz sürüş asistanı butonlarımız yer alıyor. Burada çok güzel olarak drive modumuz var. Drive modumuzda ise aracın sürüş modlarını değiştirebiliyor. Ama bu arabanın bana sorarsanız en büyük avantajı direksiyonun arkasında yer alan F1 vites tarzındaki rejim frenin seviyesini ayarlayabildiğimiz kulakçıklar. Bu taraftan arttırırken bu taraftan azaltıyoruz. Bu da ne oluyor? Regen dediğimiz sistem elektrikli motorun tersine çalışarak aracı yavaşlatması. Bunu arttırarak aracı gazdan ayağımızı çektiğimiz zaman yavaşlama seviyesini arttırabiliyoruz. Hatta kapatıp aracı süzülür moda getirebiliyoruz veya full açıp iPedal modunda, yani gazdan çektiğimizde araç yavaşlıyor. Tek pedalla da böylece aracı kullanabileceğimiz modda da kullanabiliyoruz. Tesla'da sadece SR modelinde 2025 2 versiyonluk rejim modu var. Birisi düşürülmüş, biri de standart. Standartta biraz daha sertken düşürülmüşte hafif bir rejim bizi karşılıyor. Direksiyonda geçtiğimiz zaman sol tarafta klasik aynaları ayarlayabileceğimiz, camları ayarlayabileceğimiz butonlarımız yer alıyor. Aynen. Onun haricinde burada ise bagajı açabileceğimiz, el frenini çekebileceğimiz, far ayarını yapabileceğimiz butonlarımız yer alıyor. Şimdi yeni kasadaki değişikliklerden birisi şu. Burada gördüğümüz beyaz ekran siyaha dönmüş durumda. Kia ile ortak platform üretildiğini size belirtmiştim. Kia EV6 ile Ioniq 5 aynı platformda üretildi. Tasarım olarak da birçok benzer noktalar paylaşıyorlar. Kia'da da aynı mantığa sahip olup daha farklı bir tasarımla sizi karşılıyor. Yani bu araba hoşunuza gittiyse EV6'yı da bir incelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde burada bir torpido gözümüz var. Torpido gözü şu an gördüğünüz gibi bu versiyonda çekmece tipinde. Ama ve lakin bu çok eleştiri aldığı için yeni çıkan versiyonlarda klasik açmalı torpidomuz bulunuyor. Arabada Bose ses sistemi var, lakin yenisinde %10'luk dilimde tutmak için Bose'yi kaldırdılar arkadaşlar. O yüzden bu modelde var ama yeni versiyonlarda yok. Yukarı baktığımız zaman da ise SOS butonumuz, iç aydınlatmayı aktif edip etmediğimiz butonlarımız,
yer alıyor. Gördüğünüz gibi hala arabanın jelatini çıkmamış durumda. Makyaj aydınlatmamız aslında yukarıdan farklı bir şekilde, aynanın üstünden değil. Yani yine aydınlatmamız bulunuyor. Versiyonda cam tavanı %10'luk dilimde kalması için kaldırdılar. Daha sonra 2024'ün sonbaharı gibi sanırım bir versiyon çıktı. O versiyonda cam tavan tekrar geldi. Daha sonra cam tavan tekrar kaldırıldı. En son ise Tesla çıktıktan sonra belki de rekabeti kızıştırmak için yapılan bir hamle, %10'luk versiyondaki modele, dinamik model, sürekli isimleri de değişiyor bu arada, Dynamic Vision Roof denilen bir eklenti getirdiler, paket getirdiler. Bu pakette de 38 bin lira şu anki fiyat farkıyla, en son ben bugün baktım, vererek cam tavana ve elektronik perdeli cam tavana sahip olabiliyorsunuz. Bence bu arabanın olmazsa olmazlarından birisi de cam tavan. 38 bin lirada bence gayet makul bu arabada verilebilir. Yine cam tavanı aldığınız zaman %10'luk dilimde araba kalıyor. Ankara'da 2 Hyundai showroom'u gezdik. Bir tanesinde hiç Ioniq 5 bulamadık. Ötekinde ise şimdi göreceğiniz %40'lık dilime giren versiyonu bulabildik. Hyundai Türkiye'nin belki de Ioniq 5 konusunda satış, reklamlama kampanyalarını tekrar bir değerlendirmesi gerekebilir. Ben bir alıcı olsaydım şu an soğumuştum. Ve şimdi ekrana satış rakamlarını da getireceğim. Karar ve yorum sizin. Yeni versiyonla birlikte direksiyon tasarımı da değişiklikleri görüyoruz. 3 kollu bir direksiyon tasarımı bizi karşılıyor. Siyah gösterge paneli bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi öncekine göre daha şık durduğunu söyleyebilirim. Orta konsol bu şekilde değişmiş durumda. Burada konsolun üstünde koltuk ısıtma, kamera gibi ayarları yapabileceğimiz butonlar var. Aynı zamanda burada bir alanımız yine var. Buraya çanta, küçük tablet, bilgisayar koyabileceğimiz şekilde. %40'lık dilimdeki versiyonda yine konsol hareket edebiliyor ama %10'luk dilimdeki versiyonda bu konsol sabit duruyor. Onun haricinde torpido gözümüz artık çekmece değil, klasik bildiğimiz tarzda açılıyor. Bu da gelen geri bildirimler sonucunda yapılan bir değişiklik. Normal versiyonda cam tavan bulunmazken Dynamic Vision Roof alırsanız şöyle bir perde ve cam tavan sizi karşılıyor. Bu perdenin kontrolünü de bildiğimiz gibi ön taraftan şuradan yapabiliyoruz. Açıp perdenin kapatılmasını buradan sağlayabiliyoruz. Onun haricinde dış tasarımda bazı değişiklikler yapıldı. Bu versiyonda arka cam sileceği görüyoruz. Hava ızgarasında değişiklik var. Ambiyans aydınlatma çıkartılmış. Ön LED dekoratif aydınlatma çıkartılmış. Projeksiyon tipi LED akıllı ön aydınlatma sistemi çıkartılmış. Onun haricinde tüm klasik teknoloji ve güvenlik donanımları araçta 3 donanımda da, daha doğrusu 2 donanım paketinde de yer alıyor. Ne zamandır Ioniq 5 kullanıyorsun? Şu Ufuk 2024'ün Mayıs ayında aldık biz bunu. Zaten o sıra 2024 modeldi bu araç. Elektrikler böyle yeni yeni rağbet geliyordu. Yeni yeni çıkmıştı. Almamızda da senin büyük bir payın var hatta. Peki iyi anlamda mı beni anlıyorsun, kötü anlamda mı? İyi anlamda. Şu şekilde, sen de biliyorsun o sıra bir yeni 2024 C4X almıştık biz. Neredeyse fiyatları bunların elektrikli arabalarla aynıydı. O sıra bunda yani 1.300 civarında falan gidiyordu C4X'ler. Bunlar da 1.5 civarındaydı. Seninle beraber işteyken neden bir elektrikli araba almıyorsun demiştin, hatırlıyorsun. Sonra hadi gezelim beraber. Hyundai'yi gezdik, Kia'yı gezdik.
Beraber bunun içine bir oturmuştuk. İlk başta Ioniq 6'ya oturduk, hatırlarsın. O biraz bize dar gelmişti. Sonra Ioniq 5'e oturduk. Sonra dedik ki biz Citroen'i satalım, elektrikli alalım. Citroen'i yaklaşık olarak bir 2 hafta civarında, o da 5000-6000 kilometredeydi, sattık. Bunu da Hyundai'nin Kayseri bayisinden hemen o hafta içerisinde çıkarmış olduk. Bu şekilde elektrikliyle bir tanışmamız oldu. Şimdi bu tip markalarda şey olayı var. Şubeden şubeye fiyat ve donanım olarak çok fark edebiliyor. Siz de Kayseri'den almıştınız. En güzel fiyatı orada vermişti diye hatırlıyorum, değil mi? Fark da vardı bayağı bazı yerlerle. 70-80 bin lira diğer yerlere göre farkı vardı. Diğer şehirlere göre. Seninle beraber aradık. Adana'yı aradık, Kayseri'yi aradık, Konya'yı aradık. Ankara'dakiler sabit fiyat yaptı. En güzelini Kayseri'deki fiyat verince de oradan almaya karar verdik. Bir gün gittik geldik, ardından elektrikli bir aracımız oldu bizim de. Menzil olarak sizi zorladı mı? İnsanlar elektrikli arabada bundan korkuyor. Şehir içinde yine nispeten, özellikle Ankara, İstanbul gibi yerlerde her yerde istasyon var. Çok sorun olmaz ama şehirler arası yol deneyimi olarak Şu şekilde, bunun hani fabrika verisi 350 kilometre olarak geliyor şehir içi. Ama hiçbir zaman 350 kilometre yapmıyor. Sen de biliyorsun. Tabii. Kliması olsun, radyosu açık olsun. Şehir içi bu 300 kilometre gibi bir sana menzil sunuyor. Ya şehir içi için evden işe, işten eve ya da spora vesaire, hani arkadaşlarınla buluşmaya gidiyorsun, 300 kilometre çok ideal. Şehir dışına gelince 120 kilometre hızı geçtiğin zaman sana diyor ki burada 250 kilometre ya da 270 kilometre gibi bir şeye düşüyorsun maalesef ki menzile. O da işte evet haklısın, biraz zorluyor. Ama bunun da dezavantajlarından birisi şu: bunlar hani dediğim gibi 2024'te çıktığı için ilk elektrikliler ya da ilk göz önünde olan elektrikliler. 2025 modellerinde 500-600 kilometre gibi teknolojilerden, menzillerden bahsediyorlar. Eğer böyle bütçemize uygun olursa neden olmasın diyoruz biz de. Ya aslında buradaki olay teknolojinin hızla gelişmesi. Bir yıl içinde 300'lerden 500'lere çıktık. 500'lerden EV3'lerle 600-650'lere çıktık. Şimdi 800'lerden bahsediliyor. Katı al bataryalardan bahsediliyor. 1-2 yıl içerisinde çok yüksek menzillere erişileceği bariz. Aynı zamanda şeyi de değinmemiz lazım. Bu arabanın en büyük avantajı 800 volt mimari. Bu da ne demek? Yüksek hızda, yani bizim arabalara göre daha yüksek hızda şarj alabilmesi demek. Tabii Türkiye'de şarj istasyonlarının desteklediği maksimum rakamlar belli. Benim o hızlı şarjda da deneyimim şu oldu. Şehirler arasına çıktığımda. Bu senin de dediğin gibi elektrikli arabalar arasında hızlı şarj konusunda en iyisi. %10'dan %80'e 15 dakikalık minimal bir sürede çıkartıyor. 2024'te de bunun galiba elektrikli araçlarda yılın arabası seçilmesinin sebeplerinden birisi de buydu. Evet, 800 volt mimari burada 15 etkili dakika. oluyor. Peki şehir içi kullanımında seni en çok memnun eden nokta ne oldu? Ya şimdi şu şekilde, benzinli ya da dizel araçtan bir elektrikliye geçtim. Motor sesi hiç yok. Mükemmel bir şey. Ha, dezavantajı var. Nasıl bir dezavantajı var? Hani benim için yok da sokakta dezavantajı var. Çünkü millet araba gelmiyor gibi hissediyor. Sağa sola bakmıyorlar, o biraz sıkıntılı. Onun dışında süspansiyon, şimdi geçelim hadi. Tümsekten geçiyoruz. Çok hafif. Gerçekten öyle. Yol tutuşu çok iyi. Ya teknoloji olarak zaten şimdiki araçlarla maalesef ki hani var olan içten yanmalı araçlarla kıyaslanamayacak kadar fazla özelliği var. Bunların hepsi benim için artı özellik. O sırada ben de ekranları çekeyim. Head-up display'i var. Evet, onu değinmeyi unuttuk. Head-up display bu versiyonda var, ancak yeni versiyonlarda head-up display'i çıkardılar arkadaşlar. Tabi bu konuştuğum %10'luk dilim için, dediğim gibi. Ben artılarını da söyleyebilirim hani diğer şeylere göre. Bu bir kere rejenerifi sen ayarlayabiliyorsun. O çok güzel oluyor. Yani yokuş aşağı bir yol gördün diyelim ki. Hemen arttırabiliyorum ben. Ki orada elektrik bir şarj etsin, kendini toplasın. Ya da kendim çıkacağım. Oradan geri eksiği alıyorum rejenerifi. Bunu ayarlamam benim için güzel bir şey. Sonra yol takibi çok güzel. Yarı otonom sürüşüm var. Şey olarak, dezavantaj olarak bir şey söylersem, maalesef ki bu araçta Progressive'e nazaran ön kameram yok ve çok büyük bir araba. Ancak arka kameram var. Aha, arka Önde kamera sensör var mı? Önde sensör de yok. Maalesef bildiğin kapıyı indirip bakıyorsun, eğer şey olmuyorsan, güvenmiyorsan P'yi alıp park alıp. O da büyük bir bence dezavantaj. Çünkü bir Tesla kadar neredeyse büyük. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsun. 3 metrelik bir aks mesafesinden bahsediyorlar. Bu da büyük bir dezavantaj getiriyor bana. Şimdi bu arabanın dediğimiz gibi en büyük farklarından birisi fiziksel buton ve geleneksel tasarımdan devam etmesi. Peki sence Tesla'nın
fütüristik, minimalist tasarımı mı daha iyi yoksa bu fiziksel butonlu? Yani o senin dediğin gibi kişiden kişiye bence bir şey yapan bir faktör. Ben diyelim ki bunu seviyor olurum. Hani direkt dokunurum, navigasyonumu açarım, koltuk ısıtmayı açarım ya da vitesimi buradan atarım. Kimisi der ki vitesi buradan atayım. Her şeyi ekrandan yapayım. Yani daha çok Tesla senin dediğin gibi daha çok otonom. Bu biraz daha %5-10 daha bir insanı, humanity'yi işin içine sokan. Bana kalırsa o kadar otonom olmalı mı? Olmalı ya. Niye olmamalı? Ama hani 1970, 1960 jenerasyonuna nazaran hani biraz daha çok sevmeyenler için, nerede, ne yapacağım diyenler için bu arabada ideal gelebilir. Peki iç mekanın ferahlığı, koltukların rahatlığı, saklama alanları konusunda sana yeterli geliyor mu? O konuda ne düşünüyorsun? Tabii ki yani ben dediğim gibi 1.82-1.83 boyunda biraz da iri bir adamım. Evet, 90 küsur kilo, bodyci kendisi, o konuyu atlamayalım. Eski yarışmacı. Burada şaftın olmaması, arkada gövde aynı ki çekimde de yaptık, sen de göstereceksindir. Yaklaşık 20 santim bir diz mesafemin olması. Ya araba bu konuda çok ferah ve sen de hatırlarsın, almamızın en büyük sebebi buydu. Beraber incelediğimizde kesinlikle bu araç demiştik, hatırlıyorsun. Neden Evet. demiştim Ufuk ben sana? Çok büyük, çok geniş demiştim. Ki Ioniq 6 ile bakmıştık. Ioniq 6 Porsche benzemesiyle bizi etkilemişti ki sen sedandan geçecektiniz yine. Ama buna bindiğimizde hissettiğimiz ferahlıktan sonra direkt onu listeden silmiştik. Direkt hatta. Hatırlıyorum orayı. Evet. Şimdi peki o zaman Tesla'nın en vurucu noktalarından biri olan konuyla kıyaslamalara devam edelim. Otonom sürüş. Şimdi Tesla'da tabii FSD'ler, Full Self Driving'ler Türkiye'de hala açılmamış olsa da kullanıma tam otonom sürüşler gibi özellikler var. Şerit ortalaması, hız öne göre ayarlaması, cruise zaten artık çok standart bir özellik. Peki bu araçtaki otonom sürüş özellikleri nedir? Sen ne kadarını kullandın, ne kadar da mutlu oldun bundan? Şu şekilde söyleyebilirim ben bu araç için. Bu araç için yarı otonom var öncelikle. Tesla gibi böyle tamamen bırakayım, gözümü yumayım, kendisi gitsin hani videolarda da izliyoruz ya. Öyle bir şey yok. Seni uyarıyor öncelikle. Hani diyelim ki gözünü yoldan ayırdın, titreştiriyor, buradayım diyor, önüne bak diyor. Şerit takibimiz benim de var. Yani bu araçta da var. Sinyalsiz şerit değiştirtmiyor eğer açıksa. Ama tek tuşla da kapatabiliyorsun. Ki ben trafikte kapatmayı seven bir insanım. Çünkü anlık bazen refleks olarak şey yapmak zorundasın, kaçmak zorundasın bir yerlerden. Sinyal veremezsin. Bu gibi şeyler artılarım var. Eksilerimde dediğim gibi full otonomum yok. Yine Hyundai otonom sürüş bakımında diğer markalara göre oldukça başarılı. Yani i20'deki özelliklerden Ioniq 5'e kadar yani gayet başarılı. Tesla'nın da bu otonomda full self yani tamamen otonom sürüşü Avrupa'da da sertifikalandırılmadığı için, onaylanmadığı için çok da bir eksikliğini aslında hissetmezsiniz. Peki bu arabada seni en memnun eden 3 özellik saysan ne sayarsın? Tork, Wow. sessiz olması, bir de konfor ya. Bu üçü. Ve konfor. Bu arada tork derken değerleri SR'ın ve Ioniq 5'in şu an ekrana yazıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Peki en sevmediğin özellik ne? Ön kamera olmaması, sunroof olmaması bana göre büyük bir şey. Üçüncü olarak genel eleştireceğim. Ya 300 kilometre menzili ben çok sevmiyorum, ne yalan söyleyeyim. Gitgide artıyor. Yani şunun bir 500-600 olması gerekiyor bence. O zaman asıl soruya geliyorum. Hepsinin özeti aslında herkesin de merak ettiği soru. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Bugün yine elektrikli araba alacak olsan Ioniq 5 veya Hyundai markasından devam eder misin? Eğer ki 500 ya da 600 kilometre menzili çıksın ve aynı özellikleri devam etsin, kısılmasın. Bir de ön kamera yapsınlar, tek ricam bu. Hemen Lütfen ön kamera ekleyin artık Hani- oraya. gözümü kırpmadan alırım. Ama bunlar maalesef ki yok şu anda. Elektrikli arabaya geçtikten sonra seni şaşırtan bir şey oldu mu ya? Dışarıdan gelen farklı bir yorum. Şu şekilde şaşırtan bir şey oldu. Benzinliği unuttuk bir yıldır. Hele yeni gelen zamdan sonra mı? Ha, evet hani şey oluyor biraz. Moral kaynağı. Kaç oldu diyor, hani takip etmiyoruz. Nerede, belki neyden takip ediyoruz? Hani markete gittiğimizde bir şey artıyor ya, mazotta şu olmuş o yüzden olabilir diye düşünüyoruz. Onu takip etmiyoruz. Sonra düşünüyorum. Çevremde şeyler oldu. Hani nasıl ya? Kaç kilometre gidiyor diye soruyorlar. Nasıl şarj ediyorsun diye soruyorlar. Biz iki şekilde şarj ediyoruz genel olarak. Yani kolay kolay hızlı şarja gitmiyoruz.
evden klasik ev tipi 30 saat falan bekletiyoruz. Uzatmaya atıyoruz. O şekilde bir 27-30 saat arası %10'dan %80'i görüyor. Onun dışında bir de bahçede tipi kaç volt? 350 voltluk ne deniliyor onun ismine? Trifaz var. Heh. Onu da yaptığım zaman yaklaşık orada bir 8-9 kW gibi civarı bir şey alabiliyorum. Onda da evden 30 saatse bahçede de bir 12 saat, 15 saat arası neredeyse onu ben bir yarıya düşürüyorum. O şekilde fullliyorum. Şu anda bu araç kaç kilometrede? 13.500 kilometrede. Bunun dediğim gibi en fazla 1000 kilometresini ben fulllemişimdir. Dışarıda, AC/DC'lerde. 12 kilometresi yaklaşık olarak 12.000 kilometresi evde fullenmiştir. Ne kadar düşük hızlarda seyir halinde olursan ve dur kalk yaparsan o kadar şarj oluyor araç. Ve o kadar az tüketim sağlıyor. Bu sayede de menzilde de artış oluyor. Bu yüzden de Ankara gibi yerlerde çok mantıklı. Özellikle her yerde de istasyon var. Şimdi tüketim değerlerine bakalım ekrandan. Kaç gösteriyor? 100 kilometrede 17.4 kW gösteriyor. Yani izlediğiniz yola göre çok değişken. Örneğin şu an yokuş aşağı gitsek bayağı bir düşer ama çıkarken de bir o kadar tüketim artar. Aynen. Ömer Tesla'yı kullanıyor. Bakalım deneyimi nasıl olacak. Direksiyon sertliğini yumuşak, standart sert diye ayarlayabiliyorsun. Şu an yumuşağı aldım. Şimdi sert aldım. Bir değişiklik var mı bak bakalım. Oha! Nasıl? Aşırı değişiklik var. Bayağı sertleşti. Standarttaydı. Yumuşakta da aşırı yumuşak oluyor. Yavaşlama dediğimizde bizdeki rejen oluyor işte. Standart düşürülmüş. Şu an düşürülmüş de olduğu için yokmuş gibi bir şey aslında. Şunu alırsam hissedersin aradaki farkı. Ayağını gazdan çekersen. O zaten otomatik zaten yapıyor bu Tesla'lar. Elektronik üzerine kurulu olduğu için bir ne yapacağım, neye basacağım gerilimi yaşayabiliyorsun. Sen olmasan ben vitesi atamam örneğin nerede diye. Bir önceden araştırmam lazım benim. Aynen. Ya da dörtlü nerede dedim sana. Burada aradım. Dedin ki burada. Pansiyon konfor olarak hangisi daha şey? Eski kasayı da sürdün sen Tesla. Eski kasayı da sürdüm. Eski kasadan çok daha iyi şu anda bu. Değil mi? Tabii çok daha konforlu. Eski kasa biraz daha sert. Şimdi daha yeni kasisten geçtim. Hissettirmedi. Eski kasa da yani bir belime buradayım diyordu. Evet. Eski kasada da SR Long Range arasında filan çok büyük fark vardı. SR'da yine yumuşamıştı ama ona rağmen bu eski kasanın SR'ından da yumuşak. Örneğin gayet 25 gibi 20 ile. Yok gayet güzel. Değil mi? Hı hı. Hiç sert değil. Peki ben sana bir şey soracağım. Tabii. Yukarıki olayı nasıl hallediyorsunuz? Yazın sıcakta veya güneşi bıraktığınızda ne oluyor? Şimdi kapalıdayken bir sorun yaşamıyorsun veya arabanın klimasını bilmeden açıyorsun, içi serinliyor. Sonra biniyorsun, normal bir şekilde devam ediyorsun. Giderken zaten klima açtığın için o da bir yere kadar seni rahatsız ediyor. Ama bu arabadaki en büyük sorun bence perdenin olmaması. Garip bir inat yani. Bence koymaları gerekirdi. Hani Ankara bir nebze de böyle Bodrum'dur, Muğla'dır, Antalya'dır. Evet, Antalya'dır oralarda gerçekten çok büyük sıkıntı yaratabilir. Böyle 60'la. Yok abi, baksana. Şey bile kaydırtmadı. İyi mi kötü mü? Gayet güzel. Değil mi? Yani şerit bile kaydırtmadı. Bir tapa gaz yap istersen. Şurada bir EDS var ya. Onu ben ödemek istemem Ufuk. Aa ben de bahane arıyorum. Birbirine radar cezası. Ben onu ödemek istemem. Aynen böyle sanırım. Gerisi nerede? Gerisi nerede? İlerisi nerede? İtileri. Aynen. Gayet normal yani işte demeye çalıştığımız olay bu biraz. Diğer arabada biniyorsun, vitese atıyorsun, ileride vitese atıyorsun, geride. Bu tip inovatif şeylere alışık olmanız lazım. Bir de sürekli bir güncellemeyle bir özellik geliyor. Yani bunları da takip edebilmeniz, hakkını verebilmeniz için Tesla'nın bu tip güncellemeleri de takip edip bunlara uyum sağlayabilmeniz de gerekiyor. Ya Tesla'dan daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Hani daha önceden de bunu duyuyorduk ama daha tümseklerden geçişlerde olsun, normal sürüş esnasında olsun daha konforlu hissettirdi bana. Belki alışık olmadığım için bilmiyorum. Araba gibi hissettiriyor. Yani bildiğimiz klasik konvansiyonel araçlara daha çok benziyor. Yani normal benzinli dizel bir araç kullanan birisi bu aracı kullandığında çok fazla bir farklılık kullanım açısından hissetmeyecektir. Ama tabii ki sürüşü elektrikli olması nedeniyle bambaşka
hissiyatları barındırıyor. Tesla zaten bildiğimiz gibi. Hani belirttiğim gibi ya da beklediğim gibi diyeyim. Ioniq 5 bir tık daha böyle konforlu, daha süspansiyonu rahat. Biraz daha aynı Fikri abinin de dediği gibi araba gibi araba. Yani Tesla şey ya hani vitesi nereden atacağını bulamıyorsun. Biraz tam otonom, tam böyle bilgisayar gibi ya da şey dörtlü düğmesi dokunmatik, bizimkisi normal. Ya da vites olsun bizimkisi normal geçişli. Ama ikisi de çok güzel araba. Eski Tesla'ya göre bu çok daha iyi konforu ya da süspansiyonu. Onu söyleyebilirim. Ama Ioniq 5'e göre Ioniq 5 biraz daha konforlu. Evet, şimdi Ioniq 5'i de Tesla Model Y'yi de şarj hızını karşılaştırmak için Siemens şarj ünitesine sahip bir şarj istasyonuna getirdik. 800 volt mimariyle Ioniq 5, diğer tarafta ise yeni Model Y SR aracı bulunuyor. Gücün bölünmemesi için sıra da yok, burada kimse de yok. Sırayla şarja takacağız ve %60'dan 80'e kadarlık şarj sürelerini karşılaştıracağız. İlk olarak Ioniq 5 ile şarj deneyimine başlayabiliriz. Şimdi bu şarj kablolarının dolanmaması, boğumlanmaması çok önemli. Özellikle bizim bir videoda da bazı arkadaşlar uyarmış, dikkat edin diye. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de önemli noktalardan birisi. Gördüğünüz gibi şu an şarj ünitesini gösteren bir ekran var. Şarja taktık. Normal şartlarda burada iki arabanın da %65'ten 80'e şarj sürelerini karşılaştıracaktık. Ancak nedenini bilmediğimiz bir sebepten Ioniq 5 90 kW'larla kendini sınırladı. Tesla'da 140, 130, 110 dalgalanarak şarj oldu. O yüzden bunu bir test değil, kullanıcı deneyiminin gösterilmesi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi en büyük avantajlarından birisi Tesla'nın uzaktan erişim özelliği. Mobil uygulama üzerinden aracın birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Hatta temel özellikler harici çok garip özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber araç sürekli bir güncelleme alıyor ve özellik geliyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda bir güncellemeyle sol arka kapı kulbunu 3 saniye tutarsanız şarj portunun kilidi açılır diye bir özellik geldi. Ancak Hyundai'de mobil uygulama bulunmuyor. Bu da karşılaştırmada değinmemiz gereken noktalardan birisi. Güncellemede biz şeye gidiyoruz, bayiye bırakıyoruz, orada güncelleme yapıyorlar. Güncelleme için bayiye bırakıyorsunuz arabayı. Onun haricinde burada değineceğimiz noktalardan birisi şu, benim eleştirme istediğim noktalardan da aslında bu arabalarda uzaktan erişim var arkadaşlar. Lakin Türkiye'ye gelen Hyundai Türkiye Blue Link denilen bir teknoloji bu. Bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmedi. Hala ne zaman geleceği belli değil. Gelirse eski sahiplerine gelip gelmeyeceği belli değil. Mesela aynı muhabbet Kia'da da var. Kia yakın zamanda getireceğiz dedi. Ancak orada da henüz gelmedi. Avrupa'da olan bir özelliğin Türkiye'ye gelmemesi, bizim biraz daha öteki tutulmamız beni üzen noktalardan biriydi ve bu beni tercih zamanında etkileyen konulardan da birisiydi, açık konuşmam gerekirse. Bu konuyu da böyle geçtikten sonra aracın fiyatlarına gelelim isterseniz. Şu an bu modelin bu yıl versiyonu ne kadar ikinci el piyasasında? 1650, 2024'leri. 2024'leri 1600, 1650. Eğer sıfır almak isterseniz showroom'da alacağınızda da iki farklı versiyon var. Bunların ismini size söyleyeyim. Dynamic ve bugün itibariyle Advance olarak iki versiyon satılıyor. Advance versiyon %40'a giren versiyon. Biz %10'lukları karşılaştırdığımız için Dynamic'e bakıyoruz. Dynamic'te de iki versiyon var. Baz versiyon dediğimiz 1.881 iken bir de buna Dynamic Vision Roof denilen bir eklentili versiyon satıyorlar. Bu da cam tavan artı elektronik tavan perdesi bulunan versiyon. 38 bin liralık bir farkı var. 1.919.000'e de o aracı satın alabiliyorsunuz. Burada özetlemek gerekirse eğer minimalist, modern ve teknolojiyle içli dışlı bir araba ararsanız Tesla Model Y bence daha öncelikli olabilir. Lakin daha geleneksel, aynı zamanda şık, retro ve fütüristik diyeceğim tasarım olarak bir araba ararsanız, buton ararsanız, pratiklik ararsanız bence Ioniq 5'i tercih edebilirsiniz. Örneğin biz bugün Ömer'in babasına araba baktığımızda Tesla onun için karışık geleceğini sohbet ettik. Lakin Ioniq 5'i kullanırken hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Dediğim gibi Ioniq 5'te sürekli özellik kırpılması,
Onun haricinde Avrupa'da olup Türkiye'de olmaması bazı özelliklerin bizim canımızı sıksa da Hyundai gerçekten aslında model olarak çok güzel bir araba üretmiş. Özellikle 800 volt mimari, tasarım, özellikler ve konfor bakımından oldukça kaliteli ve güzel bir araba Ioniq 5. Alanı üzeceğini düşünmüyorum. İki araba da alanı üzmez. Hangisi size daha çok hitap ediyor? Her zaman dediğim gibi bir showroom'a gidin, test sürüşü yapın ve aklınızdakileri satış temsilcisine sorun. Biz burada elimizden geldiğince sizi bilgilendirme ve kafanızdaki soru işaretlerini giderme üzerine bir içerik üretmeye çalıştık. Bu videoyu burada bitirirken öncelikle Ömer'e tekrar teşekkür ediyorum. Abim de burada yanımda gördüğünüz gibi. Size güzel bir içerik üretmeye çalıştık. Umarız beğenirsiniz, umarız işinize yarar, kafanızdaki soru işaretlerini giderir. Dediğimiz gibi sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Üçümüz de cevaplamaya çalışırız. Ve abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.